Kanalıma hoş geldiniz. Herkese merhaba. Uzun zamandır çift taraflı ve sıra dışı renkte bir kapitona ceket istiyordum. Bu aynı ceket. Satın almak yerine dikmeye karar verdim ve bunu sizinle paylaşacağım. Kumaşları Doray Kumaş Magazası'ndan aldım. Her biri 3'er metre aldım. Dikmeden önce yıkayıp buharlı ütüyle dikkate yaptım. Dolgu malzemesi ve iplikleri Trendyol'dan sipariş ettim. Linkler açıklamada. Videonun sonunda bu ceketi ne kadara diktiğimi, kumaş ve kumaşların ve aksesuarların toplam maliyetini anlatacağım. Bu öğrenmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Kanalımda daha birçok güzel içerik olacak. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Hadi başlayalım.
Herhangi bir boyutta kareye kesiyoruz. Ben 30'a 30 santimetre kestim. Sonra kareyi çaprazdan ikiye kesiyoruz. Videoda gösterildiği gibi kumaşları köşeleri üst üste gelecek şekilde yerleştirip kenardan 0,5 santimetre dikiş payı bırakarak dikiyoruz. Dikişleri ütüyle açıyoruz. Ardından seçtiğimiz biye genişliğine göre işaretleme yapıyoruz. Biye uçlarını üst üste getirip bir genişlik kaydırarak dikiyoruz ve ütülüyoruz. Sonra çizili yerden makasla keserek şeritler oluşturuyoruz. Son olarak biye yapma aparatı ile ütüleyerek biçim veriyoruz. İşte bu kadar. Bu yöntemle bol bol biye hazırlayabilirsiniz. Çift taraflı bir ceket diktiğim için cepleri de çift taraflı yapmaya karar verdim. Önce cebin yerini işaretleyip gerisini kestim. Kenarlarını biye ile kapatıp iki dikişle sabitledim. Sonra kapitonu kumaştan bir cep hazırlayıp kenarlarını biye ile temizledim. Makinede dikmeden önce her zaman elle teyliyorum. Son olarak cebi dikiş çizgisi boyunca önce elde, sonra makinede diktim. En önemli şey ceplerdeki çizgilerin ceketle hizalı olmasını unutmamak. İşte böyle güzel cepler ortaya çıktı. Ceketi kapalı dikişlerle birleştirdim. Önce yan dikişleri makinede diktim. Ardından biyeyi telleyip tam dikiş hizasında makinede geçtim. Çizgilerin hizalı olduğundan emin oldum. Diğer tarafta da aynı işlemi yaptım. Sonra fazla dikiş paylarını ve biyenin fazlalıklarını kestim. Biyeyi kapatıp elle teyelledim, ardından makinede kenardan 1 mm mesafeyle diktim. Dikişleri ütülemeyi asla unutmuyorum. Çünkü bu kıyafetin daha şık görünmesini sağlar. Aynı işlemi omuz dikişlerine ve kollara uyguladım. Kollar biraz zor olacak çünkü dar alanlara ulaşmak gerekiyor. Ama her şeyin üstesinden gelinebilir. Ceket kumaşının iki tarafına yüzüne gelecek şekilde zıt renklerde biye yerleştiriyorum.
iğneleyip makinede dikiyorum. Sonra biyeyi katlayıp serbest kenarını 1 milimetre mesafeden dikiyorum. Aynı işlemi etek ucu, ön kısım ve yaka için de yapıyorum. Bunu yuvarlak şekilde dikmek daha iyi olur. Videoyu ne kadar tuttuğunu çekmeyi unuttum. İşte montaj Valentina. Kumaşları iki farklı türde toplam 6 metre aldım. 1095 TL. 3 metre vatka elyaf 300 TL. Yürüyen ayak aparatı 400 TL. 3 tane beyaz iplik 150 TL. Eğer dikiş makinemiz ve aksesuarlarımız varsa toplam maliyet 1945 TL. Ceketi 3-4 günde acele etmeden diktim. Bence oldukça uygun fiyatlı oldu ve tam hayalimdeki gibi. Şimdi yeni ceketimle gezdiğim bölümü izleyin.